Herkes, sağdan soldan bana karşı geldi. Bu hikayeyi büyük olanlar da anlattı, küçük olanlar da. Büyük olanı, Lord Nasby gibi ünlü yazarlar. Küçük olanı ise bizim geç kalan hizmetçimiz Emily. "Lord, hanımefendi," demişti Emily, "ne kadar beyin bir kitap her şeyden çıkabilir, tıpkı fotoğraflar gibi. Göreve bazı niteliklerimin olduğunu kabul ediyorum. En başından beri bu ilişkiye karışmıştım. Tüm bunların tam ortasındaydım ve zaferle, ölümde içeri girdim. Neyse ki, bilgimle dolduramadığım boşluklar Sir Eustace Pedler'ın günlüğü tarafından kapandı. Kendisi de nazikçe bu konuda bana yardımcı olmamı rica etti. O yüzden başlıyorum. Anne Bedingfeld, maceralarını anlatmaya başlar. Maceraları hep özlemiştim. Görüyorsun, hayatım öyle korkunç bir tekdüzeliğe sahipti ki. Babam, Profesör Bedingfeld, İngiltere'nin yaşayan en büyük ilkel adam otoritelerinden biriydi. Gerçekten bir dahiydi, bunu kabul etmek gerekir. Zihni paleolitik dönemde yaşıyordu. Hayatın onun için en rahatsız edici şey ise bedeninin modern dünyada yer almasıydı. Baba, modern insanı umursamıyordu. Hatta Neolitik adamı bile nefret ettiği biri olarak görüyordu, sadece sığır çobanıydı çünkü. Coşkusu ancak Mousterian dönemine ulaşınca uyanıyordu. Ne yazık ki modern erkeklerden tamamen vazgeçilemez. Bir tür kamyon sahibi olmak zorundasın. Kasaplar, fırıncılar, sütçüler, sebzeciler. Baba geçmişe dalmış olduğundan ve annem ben bebek yaştayken öldüğünden, hayatın pratik yönünü üstlenmek bana düştü. Açıkçası, paleolitik adamdan nefret ediyorum. İster Orignac'ın, ister Mousterian, ister Chelyan olsun, hepsi beni nefretle dolduruyor. Papa'nın Neandertal insanları hakkındaki yazılarının çoğunu ben revize ettim. Ve her zaman şunu düşünürüm, neyse ki çok uzak çağlarda yok olup gittiler. Babamın duygularımı tahmin edip etmediğini bilmiyorum. Muhtemelen hayır. Ve her halükarda ilgilenmezdi de. Diğer insanların görüşü onu en ufak bir derecede etkilemezdi. Bence bu gerçek büyüklüğün bir işaretiydi. Aynı şekilde, günlük hayatın gerekliliklerinden kopuk yaşıyordu. Ne yese önüne getiriliyordu. Ama ödeme sorusu ortaya çıkınca hafifçe acı hissediyordu. Hiç paramız yoktu gibi görünüyordu. Ünlüsü, nakit iade getiren türden değildi. Neredeyse her önemli toplumun üyesiydi, adının ardında harfler sıralanıyordu, ama genel halk onun varlığından bile habersizdi. Kitapları insan bilgisine belirgin katkılar sunuyordu. Kitleler için hiçbir çekimi olmasa da. Yalnızca bir kez halkın gözüne çarptı. Şempanzeler üzerine bir dernek önünde makale okumuştu. İnsan ırkının gençleri bazı antropoid özellikler sergilerken, genç şempanzelerin yetişkin şempanzeye kıyasla insana daha çok yaklaştığını söylemişti. Bu şu anlama geliyordu. Atalarımız bizden daha fazla simyandı, dolayısıyla şempanze bir dejenerasyondur. Daily Budget gazetesi bunu kaçırmadı. Hemen büyük manşetler attı, biz maymunlardan değiliz, ama maymunlar bizden mi geliyor? Seçkin profesör şempanzelerin insanlardan türediğini söylüyor. Kısa süre sonra bir muhabir babamı ziyarete geldi. Popüler makaleler yazdırmak için ikna etmeye çalıştı. Babamı bu kadar öfkeli nadiren görmüştüm. Muhabiri evden az bir törenle kovdu. Gizlice üzülmüştüm açıkçası. Çünkü o an paramıza çok ihtiyacımız vardı. Hatta bir an o genç adamın peşinden koşup babamın fikrini değiştirdiğini söylemeyi bile düşündüm. O makaleleri ben kolayca yazabilirdim ve babam Daily Budget okuyucusu olmadığı için anlamazdı zaten. Ama bu fikri reddettim. Çok riskli. Bunun yerine en iyi şapkamı takıp üzgünce köyün aşağısına, öfkeli bakkalımızla röportaj yapmaya gittim. Daily Budget'tan gelen muhabir, evimize gelen tek genç adamdı. Zaman zaman Emily'yi kıskandım, küçük hizmetçimizi. Büyük ihtimalle büyük bir nişanlısı vardı, bir denizci. Aradaki zamanlarda da sebze satıcısının genç adamı ve eczaneden asistanla çıkıp geziyordu. Üzgün bir şekilde düşündüm, kendimi koruyacak kimsem yok. Babanın tüm arkadaşları genellikle yaşlı profesörlerdi, uzun sakallı. Profesör Peterson bir keresinde beni sevgiyle kucaklayıp, "Şirin küçük bel," demişti ve sonra öpmeye çalışmıştı. Sadece bu ifade bile umutsuzluğun ta kendisiydi. Kendine saygısı olan hiçbir kadın, beşiğinden beri, "Şirin küçük bel," sahibi olmak istemezdi. Macera, aşk, romantizm arzuladım. Ve sanki sıkıcı bir fayda varlığına mahkum gibiydim. Köyde yıpranmış eserlerle dolu bir ödünç kütüphanesi vardı. Ben tehlikeleri ve aşkı ikinci sıradan seviyordum. Sert,
Sessiz Rodezyalıları rüya görüyordum. Her zaman, rakibini tek bir darbeyle deviren güçlü adamları, hayal ediyordum. Oysa köyde öyle biri yoktu ki, rakibini tek bir darbeyle ya da birkaç darbeyle, devirebilecek, biri. Bir de sinema vardı. Haftalık bölümleriyle, Pamela'nın tehlikeleri. Pamela muhteşem bir genç kadındı. Hiçbir şey onu korkutmuyordu. Uçaklardan düşüyor, denizaltılarda macera atıyor, gökdelenlere tırmanıyor ve yeraltı dünyasında bir saç bile çekmeden geziyordu. Aslında pek zeki sayılmazdı. Usta suçlu her seferinde onu yakalıyordu. Ama ona basitçe kafasına vurmaktan nefret ediyordu. Her hafta onu kanalizasyon gazı odasında ya da harika bir yöntemle ölüme mahkum ediyordu. Ve kahraman, her zaman tam zamanında onu kurtarmayı başarıyordu. Bazen başım dönüyordu bu bölümlerden sonra. Sonra eve gelir ve gaz şirketinden bir bildirim bulurdum, ödenmemiş fatura yüzünden gazı kesmekle tehdit ediyorlardı. Ve yine de, şüphelenmesem de, her an maceraya biraz daha yaklaşıyordum. Dünyada pek çok insan vardır. Kuzey Rodezya'daki Broken Hill madeninde antika bir kafatasının bulunduğunu hiç duymamış olanlar. Ben de onlardandım. Ta ki bir sabah aşağı indiğimde babamı neredeyse apopleksi geçirecek kadar heyecanlı bulana kadar. Tüm hikayeyi anlattı. Anladın mı, anne? Kesinlikle Java kafatasına benzerlikleri var. Ama yüzeysel, sadece yüzeysel. Hayır, işte her zaman koruduğum şey bu. Neandertal ırkının atasal formu. Cebeli Tarık kafatasını en ilkel Neandertal kafatası olarak kabul ediyorsunuz, değil mi? Neden? Çünkü beşik Afrika'daydı. Avrupa'ya geçtiler. Kiper'de marmelat değil, baba, dedim, hızla onun dalgın elini tutarak. Evet, ne diyordun? Avrupa'ya geçtiler. Ve tam o sırada şiddetli bir boğulma kriziyle çöktü. Bir kipır kemiği. Ama hemen başlamalıyız, diye ilan etti, yemek biter bitmez ayağa kalkarken. Zaman kaybetmek yok. Orada olmalıyız. Orada hesaplanamaz buluntular var. Mousterian dönemine özgü aletlere dair ne söyleyecekler acaba? İlkel öküzün kalıntıları olmalı ama yünlü gergedan değil. Evet, küçük bir ordu kısa sürede başlıyor. Önlerine geçmeliyiz. Bugün Cook,'ya yazacak mısın, anne? Peki ya para, baba, diye nazikçe ima ettim. Azarlayıcı bir bakış attı. Senin bakış açın beni hep üzüyor, evladım. Pis olmamalıyız. Hayır, hayır, bilim için kötü biri olmamalı. Bence Cooks kötü olabilir, baba. Baba acı çekmiş göründü. Sevgili anne, onları hazır parayla ödeyeceksin. Hazır param yok. Baba tamamen bıkkın göründü. Çocuğum, bu kaba para detaylarıyla gerçekten uğraşmıyorum. Bankadan, müdür dün bir şey söyledi, 27 pound vardı dedi. Sanırım bu senin fazla nakitin, baba. Ah, anladım. O zaman yayın evlerime yaz. Şüpheyil kabul ettim. Papa'nın kitapları paradan çok şan getiriyordu. Rodezya'ya gitme fikrini sevmiştim aslında. Çok fazla. Sert, sessiz adamlar, diye fısıldadım kendi kendime, içimde bir coşkuyla. Sonra babamın görünüşünde alışılmadık bir şey dikkatimi çekti. Garip botların var, baba, dedim. Birini esmerleştirip diğerini siyah olanı giy. Ve susturucunu unutma, çok soğuk bir gün. Birkaç dakika içinde Papa düzgün bir şekilde giyinip, iyi susturulmuş halde çıktı gitti. O akşam geç saatlerde döndü. Üzülerek gördüm ki susturucusu ve paltosu kayıptı. Aman anne, tamamen haklısın. Mağaraya girerken çıkardım. İçeride insan çok kirleniyor. Hüzünlü bir şekilde başımı salladım. Bir zamanı hatırladım. Baba, baştan aşağı zengin Pleios'un kiliyle sıvanmış halde dönmüştü. Little Hamsley'e yerleşmemizin başlıca nedeni Hamsley mağarasıydı. Orignish'in kültürünün zenginliklerini barındıran o yeraltı yuvası. Köyde küçük bir müze vardı. Küratör ve baba günlerinin çoğunu yer altında geçiriyor, yünlü gergedan ve mağara ayısı parçalarını gün yüzüne çıkarıyordu. Baba bütün akşam kötü öksürdü. Ertesi sabah ateşi olduğunu görünce doktoru çağırdım. Zavallı baba, hiç şansı olmadı. Çift zatürre. 4 gün sonra öldü. Herkes bana çok nazikti. Ne kadar sersemlemiş olduğumu bile takdir edemedim. Yoğun bir yas hissetmedim açıkçası. Babam beni hiç sevmemişti, bunu çok iyi biliyordum. Eğer sevseydi, belki ben de onu sevebilirdim. Hayır, aramızda aşk yoktu. Ama birlikte olmuştuk. Ona bakmış, gizlice hayranlık duymuştum. Bilgisine ve tavizsiz bilime bağlılığına. Babamın tam da hayatın ilgisinin zirvesindeyken ölmesi beni acıtmıştı.
Onu bir mağara, rengeyi ve çakmak taşı aletlerinin resimleriyle gömmek isterdim. Ama kamuoyu baskısı düzenli bir mezarı dayattı, mermer levhayla, o korkunç yerel kilise bahçesine. Rahipin teselli sözleri, iyi niyetli olsa da, beni hiç teselli etmedi. Bir süre sonra fark ettim, hep özlediğim şeyi. Özgürlük, sonunda benimdi. Yetimdim, neredeyse parasızdım, ama özgürdüm. Burada aynı zamanda herkesin olağanüstü nezaketini fark ettim. Papaz, eşinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu söylemeye çalıştı ikna etmeye. Küçük yerel kütüphane aniden bir yardımcı kütüphaneci arayışına girdi. Sonunda doktor beni çağırdı, başarısız olmak için çeşitli saçma bahaneler uydurdu, düzgün bir fatura göndermeyi beceremedi. Ve bana iyi şeyler söyledikten sonra aniden evlenme teklif etti. Çok şaşırdım. Doktor 40'a yakındı, yuvarlak, tombul bir adamdı. Pamela'nın tehlikelerinin kahramanına hiç benzemiyordu. Hatta sert ve sessiz bir Rodezyalıya bile değil. Aklımdan geçirdim, neden benimle evlenmek istiyordu ki? Sormaya karar verdim. Bu onu oldukça şaşırttı. Bir eşin pratisyen hekimine büyük yardımı olduğunu mırıldandı. Bu, öncekinden bile daha romantik değildi. Ama içimde bir şey kabul etmem yönünde itti. Güvenlik, bana sunulan buydu. Güvenlik ve konforlu bir ev. Şimdi düşünüyorum, o küçük adama haksızlık etmişim. Gerçekten beni seviyordu. Ama yanlış bir incelik onu engelledi, bunu o çizgilere dökmekten kaçındı. Neyse ki aşk ve romantizm içimde isyan etti. Çok naziksiniz, dedim, ama imkansız. Bir erkeği sevmeden asla evlenemem, deli gibi. Düşünmüyor musun? Hayır, düşünmüyorum, dedim kararlıca. İç çekti. Ama sevgili evladım, ne yapmayı düşünüyorsun? Maceralar yaşa ve dünyayı gör, diye cevap verdim. Tek bir tereddüt bile yoktu içimde. Bayan anne, hala çok çocuksunuz. Pratik zorlukları anlamıyorsunuz. Pratik zorlukları mı? Dedim. Evet, doktor. Ben duygusal bir okul kızı değilim. İnatçı bir paralı askerim. Sivri, benimle evlenseydin anlardın. Keşke yeniden düşünseydiniz. Yapamam. Yine iç çekti. Başka bir teklifim var. Bir teyzemin Galler'de yaşayan bir kadın, yardıma ihtiyacı var. Bu sana nasıl yakışır? Hayır doktor. Londra'ya gidiyorum. Bir şeyler olacaksa her yerde. Londra'da olur. Gözümü açık tutacağım ve göreceksin, bir şey çıkacak. Bir sonraki haberimi Çin'den ya da Timbuktu'dan alacaksın. Bir sonraki ziyaretçim Bay Fleming'di. Papa'nın Londra'daki avukatı. Özellikle kasabadan gelip beni görmüştü. Tutkulu bir antropolog olan Fleming, babanın eserlerinin büyük bir hayranıydı. Uzun boylu, ince bir adamdı, zarif yüzü ve gri saçlarıyla. Ben içeri girerken ayağa kalktı ve her iki elimi de tutarak sevgiyle okşadı. "Zavallı çocuğum," dedi. "Zavallı, zavallı çocuğum." Bilinçli bir ikiyüzlülük olmadan, kendimi yavaş yavaş yası seven bir yetim rolüne büründürdüm. Hipnotize etmişti beni. O iyi niyetliydi, nazikti, babacandı ve beni açıkçası acımasız bir dünyayla baş başa kalmış çaresiz bir kız olarak görüyordu. İlk andan itibaren onu ikna etmeye çalışmanın boşuna olduğunu hissettim. Belki de iyi ki yapmadım. "Sevgili evladım, sana birkaç şeyi netleştirmeye çalışırken beni dinleyebilir misin?" "Ah, evet. Baban, bildiğin gibi, çok büyük bir adamdı. Gelecek nesiller onu takdir edecek. Ama iyi bir iş adamı değildi. Bunu Bay Fleming'den daha iyi biliyordum. Ama bunu söylemedim." Devam etti. "Bu konuları pek anlamıyorsun sanırım. Elimden geldiğince açık anlatmaya çalışacağım." Gereksiz yere uzun uzun anlattı. Sonuç olarak, hayatımda 87 sterlin, 17 S, 4D ile yüzleşmek zorunda kalacaktım. Garip bir şekilde tatmin edici olmayan bir miktar. Biraz endişeli beklemeye başladım. Bay Fleming'in İskoçya'da parlak bir genç arkadaşa ihtiyaç duyan bir teyzesi çıkacak diye. Ama görünüşe göre böyle biri yoktu. "Soru şu," diye devam etti, "gelecek. Yaşayan akraban var mı?" "Dünyada yalnızım," dedim. Ve bir film kahramanına benzediğimi yeniden hissettim. "Arkadaşların mı var?" "Herkes çok nazik davrandı," dedim minnettarca. "Kim bu kadar genç ve çekici birine nazik olmaz ki?" dedi Bay Fleming cesurca. "Vay canına, sevgilim, ne yapılabileceğini görmeliyiz." Bir an tereddüt etti, sonra ekledi, "Diyelim, bir süreliğine bize gelsen nasıl olur?" Bu fırsatı hemen değerlendirdim. "Londra, her şeyin olduğu yer. Çok naziksiniz," dedim. "Gerçekten gelebilir miyim? Sadece etrafa bakarken,"
Geçimimi kazanmaya başlamam gerekiyor, anlıyor musunuz? Evet, evet, sevgili evladım. Anlıyorum. Uygun bir şey ararız. Bay Fleming'in, uygun bir şey, anlayışıyla benimkinin oldukça farklı olacağını içgüdüsel olarak hissettim. Ama şu an görüşlerimi açıklamak için doğru zaman değildi. O zaman karar verildi. Neden bugün benimle dönmüyorsun? Ah, teşekkür ederim. Ama Bayan Fleming, eşim sizi memnuniyetle karşılayacak. Acaba kocalar eşleri hakkında gerçekten bu kadar çok şey biliyor mu? Sandıkları kadar. Bir kocam olsaydı, bana danışmadan yetim getirmesinden nefret ederdim eve. İstasyondan ona bir telgraf göndereceğiz, diye devam etti avukat. Az sayıdaki kişisel eşyam kısa sürede toplandı. Şapkamı takarken düşündüm bir an. O şapka, Mary, şapkam dediğim türden. Yani bir ev hizmetçisinin dışarı çıkışında takması gereken cinsten. Ama bir müdahale gerekiyordu. Siyah samandan yapılmış soluk bir şeydi. Uygun şekilde depresif bir kenarıyla. Bir ilhamla onu bir kez tekmeletmiş, 2 kez yumruk atmış, tacını düzleştirmiştim. Üzerine bir kübistin rüyasına benzer bir şey yapıştırmıştım, caz figürlü bir havuçtan. Sonuç belirgin şekilde şıktı. Tabii ki havucu çoktan çıkarmıştım. Şimdi kalan el işlerini de söktüm. Mary, şapkası eski statüsüne döndü, yıpranmış görünümüyle öncekinden daha da moral bozucuydu. En azından tam bir yetim gibi görünüyordum. Bayan Fleming'in karşılaması biraz gergin olacaktı, umarım görünüşüm yeterince etkisiz olur. Bay Fleming de gergin görünüyordu. Bunu fark ettim, sessiz Kensington'daki uzun evin merdivenlerinden çıkarken. Bayan Fleming beni oldukça hoş bir şekilde karşıladı. İyi eş ve anne, tipinden biriydi. Temiz, Chimes havalı bir yatak odasına götürdü beni, her şeyin tamam olduğunu umduğunu söyledi, çayın çeyrek saat içinde hazır olacağını bildirdi ve beni yalnız bıraktı. Sesi biraz yükselmişti. 1. kattaki oturma odasından duydum. Peki Henry, neden böyle, geri kalanı kayboldu. Ama tonun keskinliği açıktı. Ve birkaç dakika sonra daha da asit bir ses geldi. Sana katılıyorum. Kesinlikle çok yakışıklı. Gerçekten çok zor bir hayat. Erkekler iyi davranmıyor, eğer yakışıklı değilsen. Kadınlar da iyi davranmıyor, eğer öyleysen. Derin bir iç çekerek saçlarıma bir şeyler yapmaya başladım. Saçım güzeldi. Siyah, gerçek bir siyah. Koyu kahverengi değil, saf siyah. Alnımdan iyi geriye çekilip kulakların üzerinden aşağı iniyordu. Acımasız bir elle kulakların üzerine sıkıştırdım. Kulaklarım fena sayılmazlar. Ama şüphe yok ki kulaklar günümüzde moda değil. Tıpkı Profesör Peterson'ın gençliğinde dediği, İspanya kraliçesinin bacakları, gibi. Bitirdiğimde neredeyse gerçekten bir yetim gibi görünüyordum. Küçük bir başlık ve kırmızı pelerin sıraya girecek gibiydi üzerime. Aşağı indiğimde Bayan Fleming'in gözleri açıkta kalan kulaklarıma nazik bir bakış attı. Bay Fleming şaşkın görünüyordu. Kendi kendine muhtemelen şunu soruyordu, çocuk kendine ne yaptı? Genel olarak günün geri kalanı iyi geçti. Flemingler hemen bir şey aramaya başlamam konusunda kararlıydı. Yatmaya gitmeden önce içtenlikle yüzüme baktım aynaya. Gerçekten yakışıklı mıydım? Dürüst olmak gerekirse, öyle düşünemezdim. Düz bir Yunan burnum yoktu. Gül tomurcuğu ağzımda yoktu, olması gerekirdi oysa. Bir papazın bir keresinde şöyle dediği doğruydu, karanlık bir güneş ışığı gibi hapsolmuş gözlerin var. Ama rahipler her zaman çok alıntı bilirler ve rastgele ateşlerler. Koyu yeşil, sarı benekli gözlerimden çok İrlandalı mavi gözleri tercih ederdim. Yine de, yeşil, maceraperestler için iyi bir renktir. Siyah bir geceliği sıkıca sarındım. Kollarımı ve omuzlarımı açtım. Sonra saçımı tekrar kulaklarımın üzerine iyice çektim. Yüzüme bolca pudra sürdüm. Böylece cilt her zamankinden daha beyaz göründü. Eski bir dudak merhemi bulana kadar çantamı karıştırdım ve dudaklarıma okyanus miktarında sürdüm. Sonra gözlerimin altını yaktım, yanmış mantarla. Ve en sonunda çıplak omzuma kırmızı bir kurdele koydum, saçıma kızıl bir tüy iliştirdim, ağzımın köşesine bir sigara yerleştirdim. Tüm bu etki beni çok memnun etti. Anladı Adventures, dedim yüksek sesle, yansımama başımı sallayarak. Kızlar aptal şeylerdir.